Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yön analizini hızlıca bir inceleyeceğiz. Kripto paralarla ilgili korku endeksi ne seviyelerde bunu inceleyeceğiz. Altcoin'lere hızlıca bir bakış gerçekleştireceğiz ve asıl videomuzun konusu olan Bitcoin'le ya da kripto para piyasasıyla uğraşan yatırımcılara, traderlara, uzun vadeli yatırımcılara altın niteliğinde tavsiyelerim olacak. Kendi yaptığım hatalarımı sizlere anlatmak istiyorum ve bunları yapmamanızı istiyorum. Ondan dolayı kısaca bir öz eleştiri videosu olacak bu video. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bitcoin'in yön analizine hızlıca bakacak olursak Bitcoin'de hala baktığımız zaman 9871 direnç noktamız demiştik. 9080 dolar destek noktamız demiştik. Direnç noktasını kırdığı zaman tutunamadığını görüyoruz ve aşağı tekrardan bu aralığa döndüğünü görüyoruz. Destek noktasını yine kırdı 6. ayın 15'inde. Fakat bu aşağı noktada da tutunamayıp tekrardan ara seviyemize geldi. Bizim için bu aralıklar her zaman olumlu olarak yorumluyorum. Çünkü şu yeşil çizgiyle destek çizgimiz arasında kaldığımız süreçte, yani yeşil direnç noktasıyla mavi destek noktamız arasında kaldığımız sürece ivmenin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Bunu her zaman söylüyorum size. Yeter ki şu aşağıdaki 8366'yı destek olarak kullanmayalım. 9080'i direnç olarak kullanmayalım. Şu aralıklar her zaman bizim kabulümüzdür, bu noktalar. Bitcoin ile ilgili genel yön analizimiz bu şekilde. Bitcoin ile ilgili konuşacak da fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Normal seyrinde şu anda akümüle olduğunu düşünüyorum. Böyle inişli çıkışlı bu arada kaldığımız sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Altcoin'lerle ilgili hızlıca Coin 360 sitesinden incelediğimiz zaman bugün Bitcoin'in artışından dolayı piyasanın bir yeşillendiğini görüyoruz. Piyasadaki coin'ler yeşil olarak görünüyor. Kırmızı olan coin'ler çok az. Litecoin, Atom, Digibyte, IOTA gibi coin'ler kırmızı olarak görünüyor. Ethereum'un da genel olarak Ethereum tokenlarında genel olarak çoğu yeşil olarak görünüyor. Kripto para korku endeksine baktığımız zaman piyasada bir endişe durumunun hakim olduğunu görüyoruz. Şu anda 39 puan seviyesinde. Geçen haftaya göre geçen hafta 52 puan seviyesindeydi. Ciddi bir düşüş var. Yani piyasadan tekrardan yatırımcılar biraz korkmaya başladılar bu volatil hareketlerden. Fakat bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bitcoin ivmesini yukarı çevirdiği zaman korku, endişe, hiçbir şey kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bugün videomuzun asıl konusuna geldiğimiz zaman ise herkes bu videoyu izlerken kendisini sorgulasın ve öz eleştiri yapsın arkadaşlar. Birinci, kendimize sormamız gereken en önemli sorulardan bir tanesi: trader mısınız, uzun vadeli yatırımcı mısınız? Bu ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Kripto para piyasalarında trader ve uzun vadeli yatırımcı dediğimiz iki yatırımcı modeli var. Eğer uzun vade yatırımcıysanız asla unutmamanız gereken irade ve sabır. Bu işin ana teması. Yani kripto para piyasasında iradenizi ve sabrınızı kaybetmediğiniz sürece uzun vadeli yatırımcılar genelde her zaman kazanırlar. 1 dolardan Bitcoin alan bir insanı düşünelim ve 2 dolardan sattığını düşünelim. 1 dolardan Bitcoin alıp 2 dolardan satan bir kişi zengin olma gibi bir imkanı olamaz. Fakat Bitcoin'lerini cüzdanda unutan ya da asla satmayacağım diyen kesim şu anda zengin olan kesim. Uzun vade yatırımcı elindekini 2x yapsa da kolay kolay satmaz. Bunun ciddi seviyelerde değerlenmesi gerekiyor satabilmesi için. Yani uzun vadeli yatırımcının hayalleri biraz daha yüksektedir. O yüzden yani tuttuğu bir coin'i eğer uzun sürede tutuyorsa elinde, bunun meyvesini yemek ister uzun vadeli yatırımcılar. Şuradan da hemen daha önce Twitter sayfamızda paylaşmış olduğum bir resmi açmak istiyorum sizlere. Bunu bir kitaptan alıntı yaptım. Ve diyor ki keşke 0.06 dolara aldığım 1700 Bitcoin'imi 0.30 dolarken satmayıp saklasaydım, şimdi tanesi 8 dolar olmuş diyor bu yatırımcı. Yani eğer Bitcoin'lerini 0.06 dolardan aldığı 1700 Bitcoin 0.30 dolar olduğunda normalde 5x gibi bir tutar yapmış oluyor. Ve elindeki para 1000 liraysa 5000 lira olmuş oluyor. Ama şu anda bu para kimseyi zengin edecek bir miktar değil. Ve 8 dolar olduğundan yakınıyor bu kişi. Fakat şu andaki Bitcoin'in fiyatını gördüğü zaman kesinlikle daha fazla kendisini yıprattığını düşünüyorum. Kısa vadeli trader dediğimiz kişiler ise, ben genelde hem kısa vade hem uzun vade tuttuğum coinlerim var. Kısa vadede de
işlemler yapıyorum. Yani ikisini de biraz yapmaya çalışıyorum. Fakat uzun vadeli coinlerimi fazla uzun tuttuğumu söyleyemeyeceğim şimdi, öz eleştiri yapmak gerekirse. Kısa vade trader dediğimiz kişiler ise uzun vadedeki zenginliği en kısa zamanda kazanmak isteyen kişiler. Yani uzun vadeli kişi, uzun vadeli yatırımcılar 1 yıl 2 yıl tutabiliyorsa elinde coin'i, kısa vadeli yatırımcılar biraz daha sabırsız olan kesim ve her şeyin çabuk olmasını isteyen kesimi oluşturuyor. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki damlaya damlaya göl olur arkadaşlar. Yani ufak ufak biriktirerek kripto para piyasasında ciddi paralar kazanmanız mümkün. Fakat bunun için iradenizi ve sabrınızı asla kaybetmemeniz gerekiyor. İrade ve sabır bu piyasada çok önemli. Yani bir trade yaptınız, mesela 10 dolar kazandınız, 20 dolar kazandınız. 20 dolarla yetinmeyi bilmeniz gerekiyor. Eğer ama siz o işlemden ben bundan 1000 dolar kazanmalıyım, 5000 dolar kazanmalıyım şeklinde bir işlemden böyle yüksek miktarlar kazanmak istiyorsanız genellikle başarısız olacaksınız arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyebilirim sizlere. Kripto para piyasasında biliyorsunuz dolarla kazanılıyor para. Ve Türkiye'de 1 dolar 7 TL gibi bir seviyede. Yani 10 dolar bile kazansanız günlük çok ciddi miktarlarda para yapıyor. 2100 TL gibi aylık bir para yapar. Eğer siz günlük 20 dolar kazanırsanız ayda 600 dolar para yapar. 4,5 milyar gibi ülkemiz şartlarında bir para yapar. 20 doları da, ciddi söylüyorum bunu size, çok kolay işlemlerle günlük 20 dolar kazanabilirsiniz kripto para piyasasında. Yani şu mesela Bitcoin grafiğini açtığım zaman buraya ben mesela insert indikatörden Bollinger bandını ekleyeyim. Yani pratik şekilde göstermeye çalışıyorum. Bollinger bandını ekledikten sonra şuradan bakalım hemen. Baktığımız zaman bugün Bitcoin Bollinger bandının üst noktasına değmiş, geri aşağıya inmiş. Aşağı noktaya yaklaşmış, geri orta noktaya çıkmış. Yani siz burada şu seviyelerde 9400 dolardan Bitcoin alsanız şu anda 9492 dolar. Yani 90 dolar bir karınız var. Ya da Bollinger bandının üst noktasına yaklaştı. Aşağı noktaya inmiş, gördüğünüz gibi 9454, 9586, 100 dolar gibi bir para. Yani hiç grafik bilmiyorsanız bile sadece Bitcoin'in destek ve direnç noktalarını çizip Bollinger bandını ekleyerek grafiğinize bu şekilde bile günlük 20 dolar, 30 dolar, 10 dolar gibi paralar kazanabilirsiniz. Ama kesinlikle hırs yapmamanız lazım. Hırs yaptığınız zaman elinizdeki paranız gider arkadaşlar. Az kazancı sürekli hale getirirseniz bu size zenginliğin kapısını açacaktır, emin olabilirsiniz. Fakat traderlar dediğim gibi bir günde ben 1000 dolar kazanmalıyım, 5000 dolar kazanmalıyım şeklinde düşündükleri için genelde başarısız oluyorlar. Ama ben uzun süredir bu taktiği uyguluyorum. Yani günlük 20 dolar, 30 dolar, bazı gün oluyor 50 dolar, bazı gün oluyor 10 dolar. Bu şekilde kapatıyorum. Ama kesinlikle dediğim gibi Bollinger bandının şu üst noktasından aldınız. Bu noktadan aldıktan sonra stop seviyenizi koyun hemen. Yani stop koymazsanız bu yukarı doğru Bollinger'i geçer de şöyle bir yüksek mum oluşturursa o zaman sizin için ciddi seviyede zarar olacaktır. Düşüş de yapmayabilir çünkü Bollinger'i bazı günlerde ciddi seviyede geçtiği oluyor, şu şekilde olduğu gibi. Ya da Bollinger'in alt bandını gördüğünüz gibi delip geçtiğini, şu seviyelerde mesela Bollinger'in üst bandını delip geçtiğini görüyoruz. O yüzden stop kesinlikle çok önemli piyasada. Ve kendim kripto para piyasasında dediğim gibi yaptığım hatalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Ve aynı hataları sizin de yapmamanızı istiyorum arkadaşlar. En büyük yaptığım hatalardan bir tanesi, Electroneum isimli bir coin almıştım. Coin'im 12x yaptı. Elimdeki para ciddi bir seviyeye geldi. Fakat ben ısrarla, piyasa negatif yönde ilerlemesine rağmen, bir tek Electroneum'un artmasına rağmen elimde coin'den vazgeçmedim ve satmadım. Bu coin daha da artacak, daha da artacak şeklinde. Ve en sonunda coin'i 2x'e elimden çıkarttım. Yani 12x iken satmadım, 12 katıyken, 2 katıyken sattım bu coin'i. En büyük hatalarımdan bir tanesi buydu. Bir coin'den vazgeçmeyi bilmeniz gerekiyor. Piyasanın genel yönü olumlu değilse, sadece bir coin yükseliyorsa o coin'in geri piyasayla beraber dengeye geleceğini düşünmeniz gerekiyor. İkinci yaptığım hatalardan bir tanesi, uzun vadeli tutacağım bunu dediğim birçok coin'i bir hafta sonra elimden çıkarıp başka coin'e geçtim ve tabi sonrasında ne oldu? İlk aldığım coin'ler hep daha çok kazandırdı. İkinci aldığım coin'ler hep ondan az kazandırdı. Bu anlattıklarım kripto para piyasasına yeni girdiğimde yaptığım hatalardan bazıları sadece.
Üçüncü yaptığım hata ise vadeli işlemlerde çok yüksek kaldıraç oranı kullandım. Bunu da kesinlikle sizlere tavsiye etmiyorum. Bundan kesinlikle kaçının arkadaşlar. 15x'in, 20x'i kesinlikle en yüksek noktanız olarak baz alın. 5x, 10x gibi, maksimum 15x gibi kaldıraçlar kullanın. 100x gibi, 125x gibi, 75x gibi kaldıraçlar kullanmayın. Paranız bir anda sıfırlanır, ne olduğunu da anlayamazsınız arkadaşlar. Bunu çok ciddi söylüyorum sizlere. Ben birçok defa likidite oldum mesela. Yani elimdeki param sıfırlandı. Sırf dediğim gibi yüksek kaldıraç oranından dolayı. Çünkü hep şu mantıkla düşündüm bazı ilk başladığım zamanlarda. Kaldıraçı düşük kullanırsam bir Bitcoin alabiliyorum. Coin'in miktarı artarsa 50 dolar kazanıyorum. Dedim ki kaldıraçı 100x kullanırsam, 100 katı kullanırsam ben 10 Bitcoin alırım. 50 dolar artarsa 500 dolar kazanırım. Birçoğunuzun da bu şekilde düşündüğünü biliyorum ama olmaz. Yani bir sefer olursa üçünde olmaz. O yüzden bir sefer ettiğiniz karı 3 seferde geri verirsiniz arkadaşlar. Trade yaparken her zaman az karlan yetinin. Çok karda gözünüz olmasın arkadaşlar. Çünkü bu sizi zarara götürecektir. Ben bu şekilde birçok kez zarar ettim. Sizlerin etmesini istemiyorum. Özellikle benim takipçilerimin zarar etmesini asla istemiyorum. Kendi yaptığım yanlışları tabii ki sizlere söyleyeceğim. Ben de sonuçta bir insanım. İnsanoğlunda bitmeyen bir hırs ve irade kaybı söz konusu oluyor. Sizin buradaki paralarınızı çoğunuz sanal para olarak görüyorsunuz. Belki o anda elinizde o para nakit olsa siz sanal para olduğu için gözünüz görmüyor. Gitse de fazla insan sadece psikolojik olarak üzülüyor. O para elinizde olmadığından dolayı bunun çok aşırı bir üzüntüsünü yaşamıyorsunuz. Dediğim gibi özellikle arkadaşlar bunlara çok dikkat edin. Bunlar size altın niteliğinde tavsiyelerdir. Kendi yaptığım yanlışlardır. Birçoğunu sizin de yaptığınızı biliyorum. Ama şunu da unutmayın, hiçbir şey için geç değildir. Bir coin belirleyin. Yani bir altcoin'in analizini çok iyi şekilde yapın. Fiyatı hesaplı olsun. Coin kaliteli olsun. Unutmayın Bitcoin de bir aralar şu tweetten baktığımız gibi 0.06 dolar seviyelerindeydi. Sizin aldığınız bir coin de şu anda 0.06 dolar seviyesinde olabilir. Ve ileride emin olun 100 dolara 1000 dolara çıkabilecek potansiyeli olan coinler var. Bu piyasa daha şu anda emekleme aşamasında. Şu anda daha bu piyasayı çoğu kişi bilmiyor ve piyasada ciddi miktarda para yok. Şu anda hisse senedi piyasasındaki altın gibi emtialardaki, gümüş gibi emtialardaki paraların sadece çok ufak bir kısmı bile bu piyasaya girdiği zaman bu coinlerin hepsi 5x 10x yapabilecek potansiyele sahipler. Çünkü şu andaki piyasadaki para çok az bir seviyede. O yüzden piyasaya yavaş yavaş para girmeye başlayacaktır. Özellikle Z kuşağı dediğimiz yeni yetişen nesil teknolojiye son derece hakim ve bu teknolojik sanal paralar onların daha çok dikkatini çekiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu piyasa sabır piyasası. Siz şu anda bir coin'i alırsınız. 5 sene unutursunuz. 5 sene sonrasında belki bakarsınız sizin emekli ikramiyenizden daha çok para getirir size. O yüzden bu anlattıklarım da kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sizlere. Sadece kendi başımdan geçenlerdir. Bu piyasada çünkü o kadar çok vakit geçirdim ki yani günlerim neredeyse hep bu piyasanın içinde geçti. Bir gün es geçtiğim olmamıştır telefonumdan piyasayı kontrol etmediğim. O yüzden bu tecrübeler de kolay edinilmiyor. Hepsi denenmiş tecrübeler. Piyasaya yeni giriyorsanız özellikle bunlara çok dikkat ediniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.